Virginia Woolf'un Jacob'un Odası. Bu öyle bir roman ki ana karakterini neredeyse hiç görmüyoruz. Kulağa tuhaf geliyor değil mi? İşte bugün Woolf'un edebiyatın kurallarını nasıl alt üst ettiğine bakacağız. Bize bir karakteri varlığıyla değil, yokluğuyla anlattığı o cüretkar deneye gelin birlikte dalalım. İşte asıl soru da bu zaten. Bir hayat hikayesini kahramanını ortalarda göremeden nasıl anlatırsınız? Woolf'un bize sorduğu ve aslında bütün bu anlatının merkezine koyduğu soru tam olarak bu. Bir adamın portresini kendisini değil de ardında bıraktığı o boşluğun yankılarını kullanarak çizebilir miyiz? Göreceğiz. Evet, şimdi bu boş odanın portresini çizmeye başlıyoruz. Tanışacağımız kişi Jacob Flanders. Ama baştan söyleyeyim, onu kendi ağzından dinlemeyeceğiz ya da ne yaptığını görmeyeceğiz. Hayır, biz onu başkalarının zihninde bıraktığı izlerden, dokunduğu eşyalardan, arkasında bıraktığı o sessiz mekanların anlattıklarından yola çıkarak tanımaya çalışacağız. Peki kim bu Jacob Flanders? Aslında bu roman okuru bir nevi dedektife çeviriyor. Düşünsenize, Woolf sürekli önümüze küçük ipuçları atıyor. Bir anı kırıntısı, birinin ona şöyle bir bakışı, odasında unuttuğu bir eşya ve bizden istediği şey bu ele avuca sığmaz karakteri bütün bu parçaları bir araya getirerek zihnimizde canlandırmamız. Dedektifliğimizin ilk durağı Jacob'un çocukluğu, kumsaldaki o ilk yıllar. Ama hemen uyarayım, öyle başı sonu belli bir hikaye beklemeyin. Karşımızda net bir zaman çizgisi yok. Sadece farklı gözlerden yansıyan, birbiriyle alakasız gibi duran anı parçacıkları var. Tıpkı dalgaların kıyıya vurduğu deniz kabukları gibi. İlk olarak dünyaya dul annesi Betty Flanders'ın gözlerinden bakıyoruz. Kumsalda bir mektup yazmaya çalışıyor ama zihni sürekli dağılıyor. Kederiyle anıları arasında gidip geliyor. İşte anlatı da tam olarak onun bu düşünce akışıyla, o dalgalar gibi şekilleniyor ve bize Jacob'ın nasıl bir melankoli içinde büyüdüğünü iliklerimize kadar hissettiriyor. Ve tam o anda bam, aniden bir sıçrama yaşıyoruz. Annenin o kederli iç dünyasından bir saniyede kopup Jacob'ın çocuk gözlerine geçiyoruz. O an onun için dünya, annesinin karışık düşünceleri falan değil, kayaların arasında gördüğü o kocaman yengeçten ibaret. İşte bu kadar. Saf, anlık, tamamen duyulara hitap eden bir gerçeklik. Ve işte Jacob'ın karakterine dair belki de en çarpıcı ipuçlarından biri geliyor. Kumsalda bir koyun kafatası buluyor. Bu cansız şey onu bir yandan ağlatıyor, bir yandan da merakını öyle bir kamçılıyor ki alıp sahipleniyor. İşte bu küçük an bize onun daha o yaşta bile ne kadar yalnız, sorgulayan ve hatta hayata birazcık meydan okuyan bir yapısı olduğunu fısıldıyor sanki. Çocukluğunu, kumsalını geride bırakıyoruz ve Jacob'ın Cambridge'deki üniversite yıllarına geliyoruz. İşte burada Woolf'un o meşhur yöntemi, yani Jacob'ı tamamen başkalarının gözünden tanıma tekniği iyice belirginleşiyor. Adeta anlatının kalbine yerleşiyor. Karşımıza çıkan ilk tanık, Cambridge treninde Jacob'la aynı kompartmanda yolculuk eden Bayan Norman. Onun o yargılayıcı, geleneksel bakış açısından Jacob'a baktığımızda ne görüyoruz? Sadece tuhaf, etrafına karşı biraz kayıtsız ve sosyal açıdan da pek becerikli olmayan bir genç adam. İşte tam bu noktada Woolf adeta araya girip romanın felsefesini yüzümüze çarpıyor. Kimse kimseyi olduğu gibi görmez. Bize hatırlattığı şey o kadar basit ama bir o kadar da derin ki, gerçeklik dediğimiz şey aslında bakanın gözünde şekilleniyor. Her birimiz karşımızdakine kendi önyargılarımızın, kendi beklentilerimizin, hatta o anki ruh halimizin buğulu camından bakıyoruz. Jacob'un yolculuğu devam ediyor ve bu sefer kendimizi Plumer ailesinin evinde, o boğucu, o geleneksel pazar yemeklerinden birinde buluyoruz. O yemek masası var ya, sanki Jacob'un ruhunun kaçıp kurtulmak için çırpındığı bütün o katı kuralların, o yapay değerlerin somut bir sahnesi gibi. Ve o evden, o boğucu atmosferden dışarı adımını atar atmaz, Jacob'ın içinden tek bir şey taşıyor. Bir fısıltı gibi, bir haykırış gibi, "Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım." Bu basit bir ünlemden çok daha fazlası. Bu o daracık kalıplara sığdırılmaya çalışılan bir ruhun, bir özgürlük çığlığı adeta. Ve işte şimdi romanın kalbine, o meşhur Jacob'un odasına geri dönüyoruz. Woolf bize Jacob'u anlatmıyor, hayır. Onun yerine odasını gösteriyor. Adeta ruhunun bir haritasını seriyor önümüze. Masasındaki Spinoza ve Dickens kitapları, duvardaki o Yunan tanrısı fotoğrafı, annesinin resmi, yerdeki o eski püskü terlikler. Bakın, her bir eşya onun tutkuları, bağları, hatta çelişkileri hakkında bize sessizce bir şeyler fısıldayan birer ipucu aslında. İyi de Woolf bu kadar dağınık parçalardan oluşan bir portreyi nasıl bu kadar etkileyici çizebiliyor?
Hangi tekniği kullanıyor? Hadi şimdi hikayeden bir anlığına uzaklaşıp onun edebiyatta resmen devrim yaratan bu yönteminin sırlarına biraz daha yakından bakalım. Bu yöntemin kalbinde yatan şeyin adı bilinç akışı. Nedir bu? Şöyle düşünün. Bir karakterin zihninin kapısını sonuna kadar aralıyorsunuz ve içeri dalıyorsunuz. Düşünceler, anılar, duygular hiçbir mantıklı bir sırada değil. Tıpkı bizim zihnimizde olduğu gibi her şey birbirine girmiş, kesintisiz ve bazen de oldukça kaotik bir şekilde akıp gidiyor. İşte buna tanık oluyoruz. Woolf'un yaptığı şey aslında geleneksel roman anlatımını temelden sarsmak. Bakın, olaylar artık öyle kronolojik bir sırayla ilerlemiyor. Onun yerine parçalanmış anılar ve izlenimler var. Dışarıda ne olduğundan çok, karakterlerin içinde, kafalarında ne olduğu çok daha önemli. Artık tek bir doğru, tek bir gerçeklik yok, her karakterin kendine ait bir gerçekliği var. Ve tabii ki her şeyi bilen o tanrısal anlatıcı da gitmiş, yerine sadece etrafta gezinen ve bize ipuçları bırakan gizemli bir gözlemci gelmiş. Peki, bütün bu ipuçlarını topladık, bütün bu parçaları birleştirmeye çalıştık. Sonunda elimizde ne var? Romanın sonuna doğru yaklaştıkça anlıyoruz ki Woolf'un asıl derdi bize Jacob'ın kim olduğuna dair net cevaplar vermek değilmiş. Tam tersine asıl amacı bize doğru soruları sordurmakmış. Evet, romanın asıl gücü tam da bu belirsizlikle saklı. Bize anlatılanlarda değil, Woolf'un bize anlatmayı özellikle reddettiği şeylerde. Yani karşımızda Jacob'ın tamamlanmış bir portresi yok. Onun yerine Jacob'ın etrafında bıraktığı o boşluğun, o izlerin bir resmi var. Bir düşünsenize, bu aslında hayatın ta kendisi değil mi? Biz bir insanı tanımaya çalıştığımızda ne yaparız? Onu ancak başkalarının anılarından, geride bıraktığı eşyalardan, bize anlattığı kadarından bir araya getirmeye çalışırız. Woolf'un yaptığı da tam olarak bu. Edebiyatı, hayatın bu dokunaklı ve karmaşık gerçeğine bir ayna gibi tutmak. Ve Jacob'ın odası işte tam da bu yüzden ardında o devasa ve kışkırtıcı soruyu bırakarak bitiyor. Bir insanı gerçekten ama gerçekten ne kadar tanıyabiliriz ki? Bir başkasının ruhunun ne kadarına dokunabiliriz? Belki de en nihayetinde hepimiz bir diğeri için sırlarla dolu, keşfedilmeyi bekleyen birer boş odayızdır. Kim bilir?